gibi oldu bu fragman. Böyle efsane güzel bir yer. Konumuz ne olacak bilmiyorum. Yağmur bastırdı ve doluya çevirdi. Yağmurdan kaçıp bir esnafa sığındık. Gülden aramızdan ayrıldı. Bir dolandırıcılık hikayesi. Burası diyor Mardin, soyulursunuz diyor. Evet. Çünkü hemen arkada jandarma noktası var. Evet. Hiç keyifli değilmiş. Bunu Evet. fark ettik. İnanılmaz huzur dolu bir gece geçirdik. Şimdi Merhaba. merhaba. Evet, Mardin'e girdik arkadaşlar. Şu anda Mardin şehir merkezindeyiz. Konaklayacağımız yer bilmiyoruz çünkü konaklayacak yer bulamadık. Dün akşam da bayağı bir baktık. Ondan sonra yer bulamadık haritalardan. Şimdi dedik ki biz de bari gezelim. Saat şu an 12.30 falan. Şu anda Mardin'i gezeceğiz. Gezerken de aynı zamanda konaklayacak yer bakacağız. Bakalım video nasıl devam edecek? Yer bulabilecek miyiz yoksa yola devam mı edeceğiz? Gezeceğiz dediğimiz gün havanın durumu. Evet, maalesef. Bu arada şuraları da göstereyim özellikle. Çünkü Mardin deyince hep herkesin aklına eski kat kat, yani birbirinin yukarısına doğru oluşmuş evler geliyor ya akla. Ama aslında böyle bir şehir. Evet. Eski Mardin sokakları bölümü muhtemelen sadece öyle. Tabii şu anda biz yeni Mardin tarafındayız aslında. Eski Mardin'e doğru devam ediyoruz. Yani bilmeyen görmeyenler için, yani bilmeyen görmeyenler için Mardin sadece o alandan ibaret değil. Öyle düşünülebilir. Şahsen ben öyle tahmin ediyorum. Evet, Gülden'in kafasındaki doğu bambaşka arkadaşlar. Bunu size Mardin'de şeyde göstereceğim ben. Eski Mardin'de göstereceğim Gülden'in kafasındaki doğuyu. Ama öyle yani, şimdi hep işte doğuda çekilmiş filmleri falan izlediğinde hep o doğunun eski hali var ya akıllarda. Evet. Hep onlar yerleşmiş. Tabii yakın tarihi için bahsetmiyorum ama eskiden bayağı gerçekten hep böyle tek kat ev, çatısı olmayan evlerin olduğu yerler olarak düşünüyordum ben doğuyu. Ya buna filmlerin de etkisi var tabii. Yani oradan görüp biliyorsunuz sadece haliyle. O yüzden filmler insanların kafasında bir ön yargı oluşmasına sebep oluyor. Biz Adana'da yaşadık bu ön yargıyı. Evet. Bu yüzden film çeken arkadaşlara onda dikkat etmelerini biliyorum. Ne dediğimin farkında da değilim. Yola odak. Evet, bence de deme bir şey. Ben bir şey demeyeyim. Hava iyice coştu. Gezeceğimiz yerler hep Mardin yürüyerek kapısı. gezilecek yerler. Tara Antik Kenti görsel yapmışlar. Manastır, Kasimiye Medresesi. Bunların bir şey kilisesi, cami, Mardin Müzesi. Kız meslek sesi ne alaka ya? Tarihi binaları şey yapmışlar herhalde. Evet evet. Midyat Müzesi Konuk görülesi Evi, yerler. Kızıltepeoğlu Camii, Meryem Ana Kilisesi, Mor Yakup Manastırı. Buraların birçoğunu gezeceğiz. Şey gibi oldu bu, fragman. Mardin'e Evet, girerken Mardin fragman fragmanı. gördük. Tabii bu yağmur buna müsaade edecek mi? O da ayrı bir mevzu. Yağmurda nasıl gezeceğiz? Yağmur durur inşallah. Sen İnşallah. demiştin ama oraya gelmeden önce. Bugün yağış gözüküyordu. Şeyde, hava durumu uygulamasında. Tolga dedi ki Mardin biraz yüksekte kalıyor. Kesin oralarda yağacak. Ama bu kadar da yağmasaydı iyiydi. Bakacağız bakalım. Gider elbet. İnşallah. Bak şurası konaklanılabilir bir nokta gibi duruyor. Mardin manzarası olabilir. Arka taraf askeri jandarma bir şey. Hava kuvvetleriymiş. Bakalım bakalım. Mardin'deki birinci durağımıza geldik. Şimdi peki nasıl bir manzaradayız? Hemen size onu gösteriyorum ben. Böyle bir manzara.
Şu taraftan geldik alt yoldan. Böyle efsane güzel bir yer. Evet, ilk durağımız Kasımiye Medresesi. Şu anda medreseye gireceğiz. O mimari yapısı sizin de gördüğünüz üzere harika. İçeri girmeden bile görsel müthiş. Buz gibi havada üstüne mont girmeyen Gülden'in hali. Dondu. Şunu mutlaka okuyun. Özellikle Çeşme'nin hikayesini mutlaka okuyun. Burada Kasımiye Medresesi aslında bildiğimiz medreseler, şöyle döneyim rüzgar sesi gelmesin. Aslında bildiğimiz medreseler gibi sadece din eğitimi veren bir yer değilmiş. Tıp, astronomi, matematik ve kimya da öğretiliyormuş burada. Ve derslikler, odalar halinde derslikler varmış. Kapıları 1 metrenin biraz üstündeymiş ki öğrenciler içeriye girerken hocalarına saygı göstererek girsinler diye. şurada açık bir kapı var, oraya gireriz. Bakarız şimdi. Derslik kapılarının hemen üst tarafında belirli simgeler varmış. Hepsinde farklı yazılarla beraber ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorlarmış, bilmiyormuş yani şu dönemde. Çünkü burası ile ilgili yapılış tarihini vesaire belirten bir kitabe bulunmamış. Kapı girişlerinde hangi dersin görüldüğüne ait bir yazı yazdığını düşünüyorlarmış. Giriş 30 lira. Müze kart geçerli değil. Burası 30 lira. Evet, Mart ortaları itibariyle kişi başı 30 lira giriş ücreti var. Daha öncesinde burada ücret alınmıyormuş. Yakın zamandan sonra ücret alınmaya başlanmış. Evet. Şimdi Mardin'in eski Mardin tarafına ve kale tarafına doğru devam edeceğiz. Haritalarda kale kapalı olarak gözüküyor ama bakalım şansımızı deneyeceğiz. Evet. Tabii biraz da hava müsaade etmesi lazım. Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Gezecek yerler hep açık alan. Evet. Kulaklarım üşüdü. dondu. Evet. Ve eski Mardin. Birçok filme, birçok diziye, birçok hikayeye konu olmuş. Mardin Kalesi'nin hemen altında eski Mardin. Çok güzel görünüyor ya. Ona göre Mardin'in eski sokaklarındayız şimdi. Tam karavandan çıktık, yağmur bastırdı ve doluya çevirdi. Böyle minik minik dolu yağıyor. 20 adım içinde durmak zorunda kaldık. Çok uzaklaşamadık. Karavanımız şurada. Türk Telekom binası şu arkadaki. Burası da Devlet Hastanesi Semt Polikliniği. Ne kadar güzel ya. Ay açamadım. Yağmurlu havada Mardin gezisi dalma konağıyla devam ediyor. Hemen yan tarafta Mataracı. Neyci? Mataracı yazıyor üst tarafında. Evet. Yağmurdan dolayı sokaklarda kimse yok. Okulun kapısına sığınmışlar bak. Evet. Yağmurdan kaçıp bir esnafa sığındık. Evet, Daha doğrusu amca bizi içeri zorla aldı aslında. Hediyelik eşyalar satan bir mağaza vardı. Onun önünde duruyordum ben. Tolga karşıya geçti çekim yapmak için. Sonra
Gel ya, soğuk zaten, gel soba yanıyor diye içeri aldı bizi sağ olsun. Biraz sohbet muhabbet derken güneş açtı. Evet. Sanki az önceki yağmur, soğuk, rüzgar yokmuş gibi. Evet. Şansımıza. Şansımız dönüyor. Evet. Evet. Gençler de fıkra anlatarak günlük harçlıklarını çıkartıyorlarmış Size bir ama Mardin esprisi anlatayım diye geldim. Sonra size buraları tanıtabilirim. Harçlığımı çıbarı çıkartıyorum falanla başlayıp sonra Tolga'nın nasihatler. benden nasihatler değil, benden ona iş taktiği verdim ben ona. Hayat tavsiyeleri verdik. Aynen. Para kazanmanın yollarından bahsettim. Boşuna yorma kendini. Bizim de vakit harcama dedik. Turistler var ileride. Peki Mardin Arkeoloji Müzesi'nin bu kadar güzel olması Evet ya, binanın güzelliğine baksana, üstteki oymalar falan. müthiş. Biz kalenin yine depremler yüzünden ya da tadilat yüzünden kapalı olduğunu düşünüyorduk ama aslında kale uzun zamandır ziyarete kapalıymış. Hemen alt tarafındaki çay bahçesi gibi yerlere çıkılabiliyormuş sadece. Kale NATO'nun Kontrolündeymiş. Evet. Ziyarete kapalıymış uzun zamandır. Yani yine o tarafa yürüyeceğiz ama biraz önceki esnaf abimizin söylediği oydu. Evet. İçeriye girmeden şuraya bir görmenizi istiyorum. Şuraya. Şuraya. Rüzgar çok geliyor karşıdan ama. Kapattım. Müthiş bir Mardin manzarası. Ova muhteşem görünüyor. Biraz sisli ama. Evet. Mikrofon da kapalı, seslerimiz de duyulmuyor olabilir. Fotoğraf falan da buradan gözüküyor. Burası aynı zamanda kilise. Şu tarafı. Şu taraf kilise. Şurada yazıyordu ne kilisesi olduğu. Meryem Ana Kilisesi. Orası ziyarete kapalı. Şimdi biz Kazılar Salonu'na doğru devam edeceğiz. Ve Gülden aramızdan ayrıldı. Gülden süpürgesine atlayıp şurada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama Mardin'e uçarak geziyorum. ne tatlım. Fotoğraf çekeyim bari. Herkese benzeyen bir adam. Ben Hayko Cepkin'e benzettim. Siz kime benzetiyorsunuz bu arkadaşı? Mardin yaşam tarafı. Şu anda bulunduğumuz bu salon sahte eserlerin sergilendiği salon. Bir dolandırıcılık hikayesiyle bahsedilen birkaç malzeme falan var. Bunların hepsi dolandırıcılardan ele geçirilen sahte eserler. Köylülere tarlanızda işte hazine var falan diye işte şu kadar para ediyor, hadi gidelim kazalım falan diyorlar. Ondan sonra bunları buluyorlar. Zaten haritayı da kendileri belirledikleri için köylülerle beraber bunları buluyorlar. Sonra yok o kadar değil bu kadar falan filan çeviriyorlar. Sonra da şeye döndürüyorlar. Sen bize şu kadar para ver, işte yoksa yakalanacağız falan çevirip. Ya patates işte hepsi. Müze ve benzeri yerler görmekten sıkıldığınızı bildiğimiz için size Mardin Müzesi'ni çok az gösteriyoruz o yüzden. Evet, kısa kısa. Şimdi biz şunların yüz olduğunu düşündük. Şunlar hayvan. Peki ortadaki? Bilge uzaylı. Evet, çok tanıdık. Bizim filmlerden bildiğimiz uzaylı figürüne benziyor. O zaman hadi gidelim. Peki bir müzenin bu kadar güzel oluşu? Ya çok güzel değil mi ya? Çok güzel.
güzel manzarayı ardımızda bırakıyoruz. Biz doya doya gezdik, size biraz gösterdik. Dışarı çıktığımızda yine güneş gitmişti. Evet. Şah Kulubey konağına bakıyorsunuz şu anda. Tabii bu konakların hepsi birileri tarafından satın alınıp işletmeye döndürülmüş. Ama bir zamanlar buranın ev olması da ayrı güzel taraf. Evet. Mardin sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Şöyle güzel manzaralar eşliğinde. Çok güzel evler var. Çok. Sokakları size mümkün mertebe fazla göstermeye çalışıyoruz ki siz de evinizin konforunda gezmiş olun. Hep beraber yürüyoruz. Mar Hırmız Keldani Kilisesi'ymiş burası. Mar Hırmız Keldani Kilisesi. Güzel boş koklu. Evet. Kasım Kumaner Camii Şerifi. Muhtemelen şurası Ulu Cami. Minarenin olduğu yer. Şu güzel mimari Gazi Paşa İlkokulu. Hemen alt bölümde Tarihi Ulu Cami. Pamuk gibi bulutlar. Şu anda çekim bilerek konuşuyoruz. Çekim hızlı çekim değil. Evet ama bulutlar çok hızlı gidiyor. Evet. Dünya çok hızlı dönüyor. Köşe başında farklı bir oğul sesiyle yeni bir yer görüyorum. Evet, bakın şuranın kapısı çok hoş görünüyor. Tamam, şimdi ara sokaklara girdik. Tamam, şu yine bir medrese tarzı bir yer. Zincirli medreseydi galiba. Evet. Bu da Zinciriye Medresesi. Zincirli değilmiş, yanlış telaffuz etmişiz biz. Donmuş bir gülden. Evet. Hemen arkamız Mardin Ovası. Ne ovası bilmiyorum. Oh. Çok üşüdük. Tepelere Donduk. çıktıkça acayip sert bir rüzgar esiyor. Evet. Of, çok fazla yer gezdik. Çok yukarı çıkıyor. Gezdiklerimizi size kısmi olarak aktarmaya çalışıyoruz. Umarız sıkılmıyorsunuzdur. Bizim bu kadar emeğimize karşılık da kanalımıza halen daha abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Oo, kalenin en altına geldik. Evet. Kalenin hemen altındayız.
ciddi yatırım yapmış. Daha sonradan yapılan mimarilerin hepsini yıkmış. Adam kaç dedi? 1000 küsur yapıyı mı? Evet. 1000 küsur yapıyı yıkmış. Asıl tarihi yani çok eski zamanlardan kalan tek katlı binalarmış ya da 2 katlı. Üst katlarına sonradan çıkma yapılan yerleri falan bile yıkmışlar yani. Evet. Süper. Yani rotanıza Mardin'i ekleyin. Konaklama kısmında hala bir yer bulamadık. Aynı zamanda arayışımız devam ediyor. Şanlıurfa'daki AVM'nin otoparkında kalan yabancı arkadaşların karavanını gördük. Evet. Belki onların yanına gideriz. Bir düğün salonunun otoparkında duruyorlar. Biz de oraya gidip düğün salonundan izin alarak orada durabiliriz belki. Urfa'daki komşularımız orada sanırım dünden beri oradalar büyük ihtimalle. Çünkü onlar bir gün önce geldiler bu tarafa bizden. Evet. Ama kaldılar mı kalmadılar mı bakalım, şimdi geri dönüşte Tabii. oradalarsa hala. Evet, bir ufak sohbet sonrası onlarla bir konuşacağız. Ya dar dar ara sokaklar var. Kesin bir yerlere çıkıyor ama kaybolmaktan korkuyor insan. Kaybolmazsın gerçi de. Evet, hepsi birbirinden güzel. Tam kamerayı kapatmıştık ki şöyle güzel bir sokağa çıktık mesela. Türk kafe. Gelmişiz, gel. Evet. Evet, biz geldik. Kuyruğa bak. Evet. Kuyuya bak, kuyuya bak. Çok sevinmiş bu çocuk. Çok sevinmiş. Hoş bulduk. Hoş bulduk kuzum. Kimseyi sevmedim. Vallahi sevmedim, hiç koklama. Bir şey diyeyim. Üşümüşüm. Çok soğuk, gerçekten soğuk. Yani Mart'ın sonuna geldik. İyi ki bu taraflara daha erken gelmemişiz. Oy kuzum. Donduk Max. Cidden çok soğuk. Akşam saat işte 4 gibi falan şu anda. Güneş etkisini kaybedince soğuk hemen hissettirmeye başladı kendini. Zaten bugün yağmurlu ve kapalıydı ya dünden beri bu taraf. Evet. Yani yol boyu da öyleydi. Muhtemelen güneş ısıtamamıştı doğru düzgün. Evet. Neyse ya. bir ara güneşi gördük ama en azından alt taraftaki o sisli görüntü açıldı. Birazcık o manzaranın da keyfini çıkarabildik. Ama soğuktan kulaklarım ağrıdı. Evet, mutlaka ama mutlaka Mardin'i rotalarınıza ekleyin. Evet. Hani otelde mi kalırsınız, motelde mi kalırsınız, karavanda mı kalırsınız bilmem ama kesinlikle buraya gelin. Burada konaklayın. Konuştuğumuz o esnaf abinin söylediğine göre evet burası biraz işte kültürel bir tarihi yapısı yüzünden fazla meşhur bir yer. Ama yemek kısmından örnek verdi. Uygun bütçeli yemek bulabileceğiniz yerler de var. Evet. Pahalı yemek yemek istediğinizde öyle yerler de var dedi. Yani ki bir oteller için geçerlidir aynı şeyde eminim. Tabii. Çok lüks bir konakta kalmak yerine daha alt kesimlerdeki uygun fiyatlı otellerde bulunabilir yani konaklamak Ya için. amacınız gezmek ve görmek olduktan sonra daha düşük maliyetle gezip görebilirsiniz burayı. Yani o abi bize bir kuru fasulyeye 400 lira da verebilirsiniz diye söyledi. Ama esnaf lokantasında daha uyguna da yemeğinizi yiyebiliyorsunuz tabii ki her zamanki olduğu gibi. Bulutlar çok hızlı geçiyor. Benim gözlerim şu an çok kötü çok oldu. baş döndürücü oldu evet. Baş döndürücü. Şimdi biz konaklayacak yer aramaya gidelim dostlar. Evet, bakalım eski komşularımız orada duruyorlar mı? Evet. Mardin sokaklarında trafik keyfi. Evet. Maalesef tek bir cadde olunca ana cadde, o yüzden illaki trafik oluyor. Şeylere bak. Aa evet. İbrik diyeyim de ibrik olmaya da bilir. Büyü. Tek şeritli bir cadde. Yani gidiş istikameti var sadece. Aslında geri dönebilseydik gitmek istediğimiz yere birkaç yüz metre uzaktaydık ama Mardin'in içinde karavanla da gezmiş oluyoruz böylelikle. Buralara yürüyerek gelmemiştik bu kadar ileriye. Yürümediğimiz bölümü geziyoruz aslında şu anda. Aa PTT binasıymış burası. Oha. Ne kadar güzel bir PTT binası. Üniversite uygulama ofisi yazıyordu yanında da ama yan tarafı PTT. Şu karşıdaki bina da çok güzel gözüküyor. Şurası. Hiç kenara çekilmeyin hanımefendi. Lütfen.
güzel gördük. Bursa plakalı ya da. Evet, Bursalılar çok bu tarafta. Evet, Urfa'da da çok görmüştük. Mardin'de de birkaç tane 16 plakayla karşılaştık. Aşırı otel var. Evet, her yer otel. Aşırı derecede otel var yani. Hani sezon harici gelirseniz çok rahat yer bulursunuz ve çok uyguna yer bulursunuz. Evet, bence de artık tamam olsun ablacığım. Çünkü yolda arkada bir sürü araç senin sohbetini Burası da bekliyor. Melik Mahmut Camii. Çok güzel ya. Mimarisine hastayım. Şu karşıya baksana. Evet. Artuklu Kervansaray. Kamerayı kapatamıyorum. Vallahi. Ve bizim size aktaramadığımız o kadar fazla görsel var ki burada. Yani gerçekten çok dolu dolu bir şehir. Ya böyle daracık bir sokaktan yürüyorsun. Yan tarafında bir aralık görüyorsun. Şimdi sağa doğru da bir aralık var. Az ilerisine sola doğru da bir aralık var. O tarafa mı yürüyelim, bu tarafa mı yürüyelim diye böyle dönecek bir yer arıyorsun. Hepsinden ayrı güzel binalar, ayrı güzel yapılar çıkıyor. Mimari müthiş gerçekten. Tabii dışlarını görüyoruz sadece. Ama eminim içleri de güzeldir. İçleri de güzeldir kesinlikle. Bizim komşu dediğimiz arkadaşlar şuradalardı biz gelirken içeriye ama şu anda orada görmüyoruz onları. Hemen bu karşı tarafında da Agaldaylar Karavan Park, Otopark diye bir yer var. Aslında otopark. Ama karavanları park etmek için de böyle bir yer ayarlamışlar. Şuradaki iki karavanla Şanlıurfa'da karşılaşmıştık. Onları görünce Tolga dedi ki bir soralım bakalım ne kadar bir kamp yeri. Mardin Karavan Park olarak geçiyormuş adı da. Bakalım fiyat makul olursa belki bir akşam burada kalırız ya da değilse makul değilse bakacağız. Tolga geliyor, merakla bekliyoruz. Geç bakalım yerine. Geç bakalım yerine. Geç Next kuzum. geri gel. Amca tamamen korku egomanyasıyla işletiyor burayı. Gecelik 250 lira. Sana sunduğu tek şey otopark. Hı. Ondan sonra ben diyor buranın yerlisiyim diyor. Dışarıda diyor kalma diyor. Soyulacaksın diyor. Vay. Bak diyor. Burası diyor Mardin. Soyulursunuz diyor. Kendi şehrini kötüleyen bir esnaf. Yani dedim eyvallah. Sağ olasın. Şimdi ya normalde Buradan orası gözükmüyor bu arada. Şeylerin arkasında, şuranın arkasında olma ihtimalleri. yok aşkım. Direğin oradalardı. O araçların oradalardı. Şimdi benim gördüğüm bir yer vardı. Oraya bir daha bir inceleyeyim orayı da ondan sonra bakacağım. Tamam. Bir de 200 liraya düşürdü sonrasında. Oo. Paran yoksa diyor kal. Yine kal diyor. Sıkıntı yok diyor. Vermek zorunda değilsin diyor. Abi paran yoksa ücretli kal. bir yerse ücret alman lazım bir kere. Şimdi paran yoksa kal diyorsan o zaman 250 lira yapma burayı. Normal bir fiyat yap ki insanlar ona göre kalsın. Ya cidden çok saçma değil mi arkadaş otoparkta 250 lira? Evet. Bakalım. Mardin'in içinde ve etrafında kalamıyoruz. Bulduğumuz, daha önce gördüğümüz konumlar biraz uzakta. O yüzden bu manzaraya şöyle son bir aşağıdan uzaktan bakalım. Evet. Ya genelde konak noktaları otoparklar arkadaşlar. Otoparkçıların sizleri korkutmasıyla birlikte diyor ki başka yerde kalma, otoparkta kal. Evet. Ama gecelik 250 lira otoparka para vermek çok iç açıcı bir olay değil. Ve Sadece burası değil. Burası gibi farklı otoparklar da var. Üst tarafta da var senin bulduğun öbür yerler Evet. falan. onlarda da aynı mevzu söz konusu. Bir de zaten sonra- gezdik gördük aslında. O yüzden burada kalmamızı gerektiren bir durum da yok. Tabii ki. Biz sadece yol yapmayız, dinleniriz diye düşünerek bu geceyi burada geçiririz diyorduk. Belki gece aydınlatmalar falan drone uçururuz diye söylemişti Tolga. Ama 250 lira içinde drone ve Senin görseli ya. yapamam. Gerek Çünkü yok. şu an için YouTube'dan o kadar para kazanmıyoruz. Günlük 250 lira konaklamaya bütçe ayıramayız şu anda. Gezdik gördük. Ya gezdik gördük. Çok güzel bir yer. Kesinlikle hani işte sizi soyarlar moyarlar kısmına ben inanmıyorum. O tamamen adamın zaten tip de biraz şeydi. Bizde Bursalılar şey der, at hırsızı derler. Ondan sonra çoğu kişi anlar.
böyle bir tip korku ve ego manyasıyla işte orada para kazanmaya çalışan bir esnaf, öyle anlayın. Burada güvende kalırsınız. Buraya gelin demek istiyor aslında. Dışarıda soyulursunuz diyerek. Ya ben gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Şimdi Gülben'den birazdan çekmesini isteyeceğim orayı da. Hatta şurada yol kenarında bile kalsam Evet. hani kimse bana bir şey demez. Çünkü yerel halk turiste çok fazla alışkın ve şeyler böyle. İşte hani bir tuhaf bakmıyorlar. Evet. Bazı yerlerde onu hissedersiniz illaki, böyle bir şey bakarlar hani ya. Ya kendinizi yabancı hissedersiniz ve huzursuz, tedirgin hissedersiniz. Bakışlarında bir kötü his oluşur yani aslında onu gördüğünde. Ama burada selam veriyorlar. İşte Gülümsüyorlar size. aynen gülümsüyorlar. Amcanı davet ettiği gibi, dışarı soğuk ya, dışarıda beklemeyin, gelin içeride bir ısının diye içeriye davet ediyorlar. Yani. Öyle bir şey hissiyatı yok yani burada. Evet çok güzel. Ya Mardin sokaklarında kaybolmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle Mardin sokaklarında kaybolun yani. Hani mükemmel bir atmosferi var. Acayip bir yerleşim. Her binada farklı bir detay görüyorsunuz. Yani Gülden'in dediği gibi, videonun bir bölümünde dediği, her baktığınız zaman bir O çekiyorsunuz. Her baktığınız Aynen köşeye. öyle. Hemen şimdi O'luk bir manzara göstereceğim. Tüh, tabelalar girdi araya. Az sonra göstereceğim. Şurayı da açayım. Sadece tarihi evler değil, böyle karşı tarafta obanın etrafında karşı tepeleri de görüyoruz. Bu tarafta daha yeni yerleşimler var. Mesela yamaçtaki güzelliğine bakar mısın? Onu gösteremiyorum şu anda. Biz gördük. Birazdan yaklaşınca göstereceğim. Helal. Şuraya girip şurada kalsam bile kimsenin bir şey diyeceğini tahmin etmiyorum. Az ileride araçlar var zaten. Aynen Servis öyle. aracı park etmiş. Kameranın şarjı bitmek üzere ama o kadar güzel yerler gözüküyor ki çekmeden duramıyorum. Manzaralar bitmiyordu. Gerçekten öyle. Mardin gerçekten güzel ve özel bir yer. Yani gezip görülecek, tarihi evlerden hoşlanıyorsanız, tarihi dokuyu görmeyi seviyorsanız 10 numara bir yer yani. Bence mesela Urfa sokaklarında da gezdik. Urfa sokaklarında standart tek tip işte o pirket evler vardı. Evet. Bazı evlerin cam, ne derler onlar? Ferforje yeni adıyla. Onlarda değişik detaylar vardı ya da camların üzerinde böyle ufak detaylar vardı ama evlerin hepsi aynı tipti aslında. Oradan sonra burası çok dolu geliyor. Her evin farklı bir karakteri var. Farklı bir yapısı var. Acayip keyifli bir gezi. Niye 21. durdun yolun ortasında 21? Nereden gideceğini şaşırdı. Bu arada hemen yan taraf manzarası şeye dönecek. Park ediyorlar mı? Gidiyorlar mı? Belli değil. Onun altını bilmiyorum bence. Neye dönecek? Yan tarafta eğer tahmin ettiğim yola girecekse Mardin'i karşıdan göreceğiz. Uzaktan göreceğiz. Evet. Veda manzarası. Evet. Bu arada Mardin'e veda ediyor olabiliriz fakat videoya veda etmiyoruz. Evet. Video devam edecek çünkü buradan sonra başka bir yere daha gezip yani Mardin sınırları içinde olduğu için başka bir yere daha gezeceğiz. Mardin'e veda ediyoruz deyince hemen videoyu geçmeyin. Baksana. Ah çok güzel gözüküyor da şuradan sonra çekebilirim. Evler girdi araya, üzgünüm. Hemen dönüyorum. Ama oraya giren. Vallahi girdi. Bu arada geçtiğimiz tabelayla sonraki şehir hakkında da
Urfa'daki komşularımızla yine karşılaştık. Donduk. Donduk onlarla beraber dışarıda sohbet muhabbet. Evet. Dur ayaklı alayım. Mardin'i gezdik. Yola devam ederken kameranın şarjı bittiği için çekimi yarıda bırakmıştık. Şimdi şeye geldik. Deyrül Zafaran Manastırı'na geldik. Geliş saatimiz çok geç olduğu için burada konaklıyoruz bu akşam. Bu manastırda normal girip böyle ziyaret edemiyorsunuz bireysel olarak. Evet, giriyorsunuz ve bir grubun toplanmasını bekleyip rehber eşliğinde gezebiliyormuşsunuz. Ondan sonra işte burada güvenlikte ve jandarma vardı. Jandarmadan bilgi aldık kalabilir miyiz diye. Onlara danıştık. Kalabilirsiniz, sorun yok dediler. Kalabilirsiniz, sizin gibiler gelip kalıyor zaten burada dediler direkt. Evet, ondan sonra biz tam karavanı park ettik. İşte otopark burası. Yarın gösteririz. Karavanı park edecek. Yani araçlar gidince bir köşeye yerleşiriz falan derken Şanlıurfa'daki komşularımız geldiler. Evet. Onlar dün akşam da burada kalmışlar. Onlarla merhabalaştık, sohbet ettik biraz ayaküstü. Sonra işte akşam oldu, dedik hadi kahve ısmarlayalım size. Türk kahvesi çok güzel yapar dedi Tolga. Ondan sonra bir kahve içtik burada. O arada onlar bize çaya davet ediyorlardı aslında bir yandan Evet. da. Soğuk çok. Bugün gerçekten gündüz de soğuktu. Akşamı tahmin edebilirsiniz. 2 derece gösteriyor bu akşam. Ve biz dışarıda kahve içtik. Sonra tam işte hani içeri girsek mi falan derken bu sefer onlar bizi çaya davet ettiler. Onların karavanının yanına gittik az önce. Vallahi 2 saatten fazla herhalde. Yani ben üşüdüm. Üşüdük ve Yani ben üşüdüm yani. Evet. Ben kolay üşümem. Karavan aslında rüzgarı kesen taraftaydı, yani esmeyen tarafta aşağısı. Üşüdük. Şimdi izin isteyip geri geldik karavana. Ama bir izin isteme maceramız oldu. Şimdi normalde biliyorsunuz hani müsaadenizle biz kalkalım deriz ya biz. Şimdi ben onu müsaadenizle biz gidelim diye söyledim. İşte translate kullandım. İngilizcem o kadar iyi değil. Evet, onlar da Fransızca konuşmaya dönünce. Aynen, biz bir translate uygulaması kullanıyoruz. Onda ben böyle dedim, işte müsaadenizle biz gidelim artık falan dedim. Türk deyimlerini çeviremeyen translate nelere çevirdi. İnanılmaz saçma sapan bir şeye çevirdi. Algılayamadılar. Bir gülüş, bir cümbüş, yarım saat biz müsaade istemek için uğraştık. Ve neden Türklerin böyle bir şey yaptığını anlatmak için uğraştık. Cümlelerin anlamını açıklamaya çalıştık bir yandan da. Evet. Çok keyifli sohbet ettik. Gerçekten. Sonuç şeye döndü. Biz sizin karavanınıza gitmenize müsaade ediyoruz. İzin verebiliyoruz. Gidebilirsiniz kadar döndü. Bir şey sordular, işte müsaade etmekten bahsettik, hani izin istemekten bahsettik. İşte hani misafirliğe gittiğinde bir yere ev sahibinden izin isteyerek oradan ayrılırsın ya da vedalaşırsın falan gibi o deyimi açıklamaya çalıştık. Şey dediler, izin vermezsek ne yapacaksınız? Oturmaya devam edeceğiz dedik. Başladılar gülmeye ondan sonra. Yani genel olarak çok keyifli sohbet ettik. Evet. Duman çıkıyor aşkım bayağı. Bak kapattım hemen. Evet. Yapmaman gereken bir şey yaptım evet, ama alev çok yürürken üşüdüğüm o için. kadar açınca biraz duman çıktı. Öyle çok keyifli sohbet ettik. Bu akşam şimdi biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yarın Deyrül Zafaran Manastırı. İçinde Meryem Ana Kilisesi varmış. Mor Han hatırlayamadım sürekli. Bakacağım, dur kopya çekeceğim. Ha. Çek. Birkaç ismi var yerin. Deyrül Zafaran Manastırı olarak geçiyor ama Mor Hananyo Kilisesi varmış içinde. Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı varmış içeride. Evet. Ziyarete açık olan kısmında bu arada. Ve üst tepelerde bizim o Firik Vadisi'nde gezdiğimiz, izleyenler varsa biliyordur. Merak edenler olursa geçmiş videolarımız da var. Kaya yerleşimleri gibi böyle tepelerde 3 ayrı bölümden oluşan bir Süryani yerleşimi varmış. Çok eski bir Yani Süryani Biz yerleşimiymiş. kayaları ve mağaraları gördük. Birkaç bina kalıntısını gördük. Sonra burada görevli arkadaşmış. Yanımıza geldi, işte selamlaştık. Ona sorduk, o taraflara yürünebiliyor mu? Patika da gözüküyor belli noktalarında. Normalde yürünebiliyor ama orası askeri bölge olarak geçtiği için izin verilmiyor o tarafa dedi. Şey dedi sonra da, oraya yürürseniz kızarlar dedi. Biz böyle bir potansiyel gördü herhalde. Kızarlar dedi. Dedim, kızmasınlar, biz yürümeyiz yasaksa. Gerçi yarın yine bir jandarmaya sorabiliriz.
Yani Evet. çünkü hemen Şeyde- arkada jandarma noktası var. Evet. Onlara bir sorabilirim ben belki. Ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Tam bir hakim tepede. 3 ayrı tepenin uç kısımlarında kaya odalar gözüküyor. Mağara odalar gibi gözüküyor. Ah, Neden gülüyorum? Siz Gül'den konuşurken Max'in surat ifadesini muhtemelen görmüşsünüzdür. gözüküyordur. Hani kemirip kırt 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 yapıyor ya, sana bakıyor. Anlat. Evet, devam et der gibi böyle. Ne Çok komik. anlatıyorsun Gülden diye bana bakıyor bir yandan da. Bu arada ben çıkıyorumdur herhalde. Ya. Çıkıyorsun, Bu şu an aşağıya doğru eğimli aldım çünkü Heh, kamerayı. Sen süper. aşağı doğru Ben yapıyorsun. çünkü yerime yerleştim. Evet. Gerçekten çok üşüdük ama bugün gündüz de üşümüştük. Evet. Gelip dinlenip Mardin'de de ısınamadan üşüdük. gündüzü de yani ilk başlangıçta yağmurla beraber, soğukla beraber üşüdük. Yürürken de çok aşırı rüzgar vardı. Artık kulaklarım düşecek sandım yani o kadar soğuktu. Hala soğuk kulaklarım. Az önce dışarıdan korunduk ettik falan ama ısınamadık. O ayrı yordu. Ama Mardin mükemmel bir yer. Bu arada Çok Mardin'e etkileyici. girmeden önce o arkadaşlar Belçikalılar. Evet. Ondan sonra karavanlarını kendileri yapmışlar onlar da. Çok güzel bir karavanları vardı. Evet. Onu söylemek istedim güzel ben. bir tasarımları var. Sadece tek eksikleri banyoları yokmuş. Evet. Bizim karavanın önünde otururken sohbet ederken söylediler. Ama çok geniş. Yani arkayı komple yatak yapmışlar. Böyle hani normalde yatay karavan yatakları olur ya, yatak dikey ama komple. 5 kişilik falan beraber. Karavanın yarısı komple yatak yani, o kadar. Evet, banyoyu koymayınca ama ne kadar ferah işte. Kocaman Tabii. bir alan kalmış. Orada o kadar büyük bir yatak var. Burada şu L girişten mutfak var. başlayıp böyle bu tarafa dönen L mutfakları var. Evet. Oturma yerlerini de geniş tutmuşlar. Aynen. Yatağın o Oturma kadar yeri de büyük hani bir yok rağmen. mok dedi ama bence yine de başarılıydı. Yani Hani- bu tarafa rahat 2 kişi oturabiliyor. Evet. Bu tarafa hani belki 1,5 kişilik falan da. Yani. Güzel, keyifli. Güzel yapmışlar. Onlar da geziyorlar işte. Türkiye'de 3 aylık vizeleri varmış. 2 ay olmuş. Evet. İşte 1 ay sonra Gürcistan tarafına geçeceklermiş. Asya ülkelerini gezecekler oradan sonra da biraz. Bayağı Evet. bir gezecekler. Oradan sonra Moğolistan'a tekrar- kadar falan gidecekler. Aynen. Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan hepsini saydılar. İnşallah güzel insanlarla karşılaşsınlar. İnşallah. Keyifli yolculuklar yapsınlar. Sonra dönüşte tekrar Türkiye'ye geleceklermiş. Evet. Bayağı konuştuk yani, anlayacağınız. Ama çok keyifliydi. Translate uygulamaları iyi ki var diyoruz. Kesinlikle. Ya bizim İngilizcemiz çatpat var. Evet. Ve İngilizce de çalışıyoruz kendimizi geliştirmek için. Evet. Ama sohbet bir yerden sonra bizde tıkanıyor. Çünkü her kelimenin anlamını bilmeniz gerekiyor. Eş anlamlısını bilmeniz lazım. Onu kaçırdığınız zaman karşı tarafın ne demek istediğini tam olarak Ve algılayamıyorsunuz. telaffuz farklılığı yüzünden Evet. de değişkenlik gösterebiliyor. Aslında anladığımız cümleler, sonra işte mesela anlayamadığımız zaman translate'i kullanınca aslında bildiğimiz kelimeler kullanılmış ama telaffuz ve hızlı konuşma dolayısıyla kaçırabiliyoruz bazen. Bu durumda anlaşamamaya sebep olunca hemen translate'e dönüyoruz. Biraz kolayına kaçıyoruz işte. Biraz kolayına kaçıyor. Ya hızlı sohbette keyifli Evet. oluyor. Bir de bizim kullandığımız Translate uygulaması, hani soran olursa açıklamaya da yazarım ben hangi uygulama olduğunu. Gerçi açıklamada yazmamla pek bilinmez o. Şey Neyse, olur, bize görselini Instagram'dan- koyabiliriz kenarına ya da işte Instagram'dan ulaşırsanız ben görseliyle birlikte size onun ne olduğunu söylerim. Ekranı ikiye bölüp aynı anda iki kişinin konuşmasına müsaade ediyor. Yani ben buraya basıp konuşabiliyorum. Karşı tarafta buraya basıp yani konuşabiliyor. yazarak çeviri yapma ihtiyacı yok. Konuşarak, konuştuğun cümleyi alarak karşı tarafa hem yazı olarak hem ses olarak aktarıyor. Aynen öyle. O yüzden bizim inanılmaz derecede işimize yarıyor. Her dili konuşabiliyoruz böyle olunca. Evet. Sadece İngilizceyle de Yani kısıtlı kalmıyor. şu anda Fransızca konuştuk işte Evet. bu akşam. İngilizce ile başlayıp Fransızca ile devam etti. Evet. İtalyanca sohbet ettiğimiz oldu. Rusça sohbet ettiğimiz Evet, oldu. Bir Macarca. de- tam o diyecektim. Macarca bile sohbet edebildik biz bu uygulama sayesinde. Ya. Ya öyle işte. Güzel, çok keyifli bir gün geçirdik. Bugün bizim için gayet keyifliydi. Evet, Mardin. Yol kenarında bir benzin istasyonunda başlayan yolculuğumuz çok güzel Evet. devam etti. Çok keyifli gezdik Mardin'i. Dediğim gibi hani videonun içinde çok fazla söyledim ama söylemeye de devam edeceğim. Kesinlikle rotanıza ekleyin. Evet, Mardin Karavan Park'ta 250 lira vermek istemiyorsanız gelip Karavan orada Park'ta kalabilirsiniz. değil, orası da otopark işte. İşte başka yere gitmeyin soyulursunuz dediği yerde hemen arkamızda jandarma var. Zaten bir problem Ya yok tabii burada. şimdi ona güvenmeyin arkadaşlar. Yani hani Herkes nerede e, dediğine inanmayın. kesinlikle öyle. Doğu'nun halkı o lanse edildiği gibi kötü değil yani.
Şimdi bölgesel her olarak belki kötü yerler ya da kötü insanlar da olabilir tabii ki. Herkes iyi değil Bu Bursa'da maalesef da olur. çağda. Evet, aynen. İstanbul'da da olur. Evet, Adana'da tanıştığımız Taner abinin söylediği gibi mesela Bursa'nın şehir merkezinde karavandan çantalarını çalmışlar. Yani. Şehrin göbeğinde. Şimdi Bursa kötü bir yer mi? Ya işte diyorum ya, her yerin kötü bölgesi de olabilir, kötü insan da olabilir. Allah iyilerle karşılaştırsın diyerek yolumuza devam ediyoruz. Aynen öyle. Evet, hafif dolu yağmurlu bir güne merhaba dedik. Mardin Mor Gabriel yok. Kimdi burası? Mor Gabriel'i konuşuyorduk az önce de o Evet. tarafa gitsek mi gitmesek mi, sadece orası için çıksak mı diye. Burası Mor Hananyo. Mor Hananyo Kilisesi. Mor Hananyo ve Deirül Zafaran Manastırı. Şurası. Evet. 2 bölüm var. Bir de şu arkada var. Dün Ondan akşam sonra- bahsettik, bugün sabah çekeriz dedik ama yağmurdan çıkıp çekemiyoruz şu anda. Evet. Rüzgarın etkisini görüyorsunuz. O arka tepeler falan çok güzel Fena. gözüküyor normalde. Şu arkalarda da Filik Vadisi'ndeki gibi yerleşimler var. Şimdi kameradan gösteremesem de Dışarı çıkınca yağmurdur. dışarı çıkınca bakacağız oralara. Ve burada komşularımız hemen alt katta var. Evet. Akşam onlara çaya gittik. Evet. Onlar biraz bizden bir gün önce burada kalmışlar ve o yüzden bildikleri için uyanıklık yapmışlar. Alt tarafta durmuşlar. Evet. Çünkü rüzgar karşıdan geliyor ve onların aracı kesiyor. Bu tarafta da duvar var. Biz de niyetlendik bir insek mi diye ama sonra üşendik kıpırdamaya olduğumuz yerde. Evet ya. Yani üşendik neyse. Evet. Biraz da meyildeyiz. Ters açı meyildeyiz birazcık da. Ama keyifli bir uyku çektik. Evet. Acayip huzurluydu. Zaten hemen arkada jandarma şeyi var. Kontrol noktası var. Gece de orada jandarma görevliydi. Efsane güzel bir yerde Şeyin de, kalmış olduk böylelikle. Manastırın da görevlisi var, güvenliği. Hepsiyle Evet, evet. tanıştık zaten geldiğimizde. Bu yağmur durur mu dersin? Ben şu kapıyı kapatayım. Alsam. Evet, az önce dışarı Yapma çıkmıştık falan. da Atla. şu bizim yan kapıyı sadece içeriden çektik. Tam olarak içeriden tam kuvvetli çekilmediği için tam kapanamayabiliyor. Ama yağmurun bu kadar hızlı yağacağını beklemiyorduk. Çünkü az önce yağmur yoktu. Şimdi şimşekler, gök gürültüleri. Az önce Tolga kapatayım dedi de ben yok, ıslanma boşu boşuna dedim. Birazdan diner nasıl olsa ama şimşekler çakınca şimdi. 2 saniye işte bak hemen geldim. Hoş geldin. Dışarısı efsane yalnız. Esiyor bir de çok. Evet. Neyse biraz bekleyeceğiz bakalım, yağmur diner elbet. Evet. Tepeyi bulut çok fena kapamış. Oo, ay kameranın içine girdim resmen. Evet, biraz öyle yaptın. Neyse yağsın, berekettir. Yağsın yağsın. Acelemiz yok, bugün illaki gezeriz, bir ara durur yağmur. Bugün olmazsa yarın gezeriz. Evet. Ne de olsa konaklamaya hiçbir şey demiyorlar. Aynen öyle. Evet, acayip yoğun bir yer. Yağmur dindi. Yağmurun dinmesiyle birlikte otopark doldu taştı. Şimdi şuraya geleceğiz. Ondan sonra önce buraya geleceğiz, sonra oraya geleceğiz. Max'i çıkarttık tuvalete. Onun işini hallettik. Şimdi ufak ufak Mardin'deki son durağımız değil ama bu videonun son durağındayız. Evet. Bu videoyu artık burada bitiririz bence, içerisine geldikten sonra. Bence de. Hadi gidelim o zaman ufaktan. Hadi gidelim. Yukarıdaki kaya oluşumları Meryem Ana Manastırı, Mor Yakup Manastırı ve Mor Hizozoyel Manastırı'ymış. Evet, manastırın misafir karşılama yerine girdik. Burası rehber eşliğinde gezilebilen bir yer. Evet, bireysel olarak gezemiyorsunuz. Grup halinde işte insanlar geldikçe, kaçlı grup bilmiyorum ama içeride bayağı bekleyen insan var. Evet. Kısa sürede hep beraber toplanıp rehber eşliğinde geziyorsunuz içeriği. Aynı zamanda bilgilendirmeleri de alabiliyorsunuz böylelikle. Burası faal bir kilise olduğu için aynı zamanda içeride papazlar vesaireler görevlerini icra ediyorlar. Evet.
metropolit mezarıdır. Yapılan en son metropolit defin işlemi 1969 yılında metropolit Hanna Brabani için yapıldı. Takıldım. Sana bakın. Tapınak 4000 yıllıkmış. 4000 yıllık güneş tapınağı. İlk önce bu tapınak varmış burada. Bu tapınağı paganizm bitip Hristiyanlığa geçilirken bu tapınağın içini komple kapatmışlar, doldurmuşlar. Üstüne de bu manastırı yapmışlar. Aynen. Aslında ilk yapı burası. Şu tepenin hemen ardı Mardin. Ve şu anda biz buradayız. Böyle efsane bir manastır. Burası ne sence? Geldim. Çok üşüdüm yine. Gerçekten çok soğuk. Ellerim dondu bayağı. Kış ve kar soğuğu gibi hava. Evet. İlk defa bir rehber ve kalabalık grup eşliğinde geziyoruz. Hiç keyifli değilmiş. Bunu Evet. fark ettik. Biz sevmedik. Evet, bilgi aldık ama benim zaten internette okuduğum bilgilerin hepsini zaten rehber anlattı tekrar. Sadece odalarla ilgili özel detayları söylemiş oldu. Alanın tamamı ziyarete açık değil. Sadece 4 odayı gezdiriyorlar. Üst kısımlara çıkmak şu an için şey değil, yasak. Mümkün değil. Mümkün değil. Bizim- Oralara izin yok. Bizim hemen şu arkada gördüğünüz dağa çıkmamız da yasak. Evet, o Oraya da taraflara çıkamıyoruz. belki yürüyüş yapılabilir diye düşünmüştük. Yol var çünkü ama o taraf askeri bölgeye aitmiş. Bahsettik mi Evet. videoda hatırlamıyorum, galiba Bir söyledik iki ama. sefer söyledik. Böyle buradaki ziyaretimiz bu kadar. Mardin Mardin gerçekten bizi büyüledi diyebiliriz. Evet. Müthiş bir atmosferi var. Yeni Mardin tarafına hiç gitmedik çünkü gerek yok zaten o tarafı gezmeye bizim için. Evet. Eski Mardin müthişti. Dediğim gibi burada ne manastırıydı burası? Deir-ül Zafaran. Deir-ül Zafaran Manastırı. Buraya gelirseniz buranın otoparkında konaklayabiliyorsunuz. Jandarma Gayet, da var. Gayet aynen. güvenli. Aynen öyle, jandarma da var. Çok aşırı derecede güvenli bir yer. İnanılmaz huzur dolu bir gece geçirdik. Şimdi yola devam etme vakti. Evet, Mardin'e veda ediyoruz. Evet, hoşça kal Mardin. Aslında Mardin'de tam veda etmeyeceğiz. Evet, doğru. Bir video daha var Mardin'den. Bir video daha var. Özel bir video daha var Evet, Mardin'den. doğru. Ama bu videonun sonuna geldik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Ciddiyetle karavanı koruyan Max. Bize bile tepki yok, farkında mısınız? Böyle biblo gibi duruyor içeride.